Yolda iki seyyah kanalındasınız. Bu videomuzda Evliya Çelebi'nin Anadolu coğrafyası dışında kalan gezi notlarına göz atacağız. Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesinden. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 2 milyonluk nüfusu ile ülke nüfusunun 5'te birini barındırıyor. Avrupa'nın 9. en kalabalık şehri olan Budapeşte, Orta Avrupa'nın en güzel ve popüler şehirlerinden bir tanesi. Sahip olduğu hem nostaljik hem modern havasıyla gezginlere keyifli bir seyahat imkanı sunan, ortasından Tuna Nehri'nin geçtiği Budapeşte 3 ayrı şehirden meydana geliyor. O Buda ve Peşte. Avrupa'nın en görkemli Nehri Tuna'nın en güzel kıyılarında oturan Esztergom Kalesi, Macarların bu topraklara ilk ayak bastıkları yerdir. Kral 4. Bella'nın Budin'e taşınması sonrası Esztergom, sadece dini bir başkent olarak kalır. 1543 yılında Kanuni Sultan Süleyman Esztergom Kalesi'ni fethetti, Osmanlı hakimiyetinde kalan bölgede camiler, hamamlar, modern yapılar inşa edildi. 150 yıl süren bir hakimiyete rağmen, bugün bu kalede Osmanlı'dan geriye birkaç mezar taşı ve uzun zaman bir ev olarak kullanılan İbrahim Paşa Camii kalmış. Osmanlı'nın en batıdaki camisi olan yapı, yarım minaresiyle hala ayakta durmakta. Kuşatılan kale zaferinin anısına olduğu düşünülen, duvarına tarih düşülerek yazılan bir de kitabe bulunmakta. Evliya Çelebi, bu kaleyi ziyaretinde şehirde 16 mahalle, 2900 ev, 4 cami, 2 medrese ve birçok okul gördüğünü yazar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği, açık Ilıca olarak adlandırılan, her derde deva, mucizevi gücü olan, bir su diye tarif ettiği kaplıcalar Budapeşte de oldukça yaygın. Kent zaten hamamlar kenti olarak da isimlendiriliyor. Dünyaca tanınmış Mimar Sinan'ın da bu güzel şehirde izleri bulunmakta. Bugün dahi faaliyette olan Rudaş Termal Hamamı'nın Mimar Sinan'a ait olduğu düşünülmekte. Kentin uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalması, hamam kültürünün yaygınlaşması konusunda etkili olmuş. Şehirde Türk kültürüne yabancı olmayan birçok şeyle karşılaşmanız oldukça mümkün. Evliya Çelebi'nin notlarında, Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin'e gözcü tayin ettim diye naklettiği. Halka İslami öğretileri öğretmek, hoşgörüyü aşılamak için gelen Gül Baba. Budin Savaşı'nda şehit olduktan sonra Gül Tepesi'ne defnediliyor. Bektaşi dervişi olduğu tahmin edilen zatın türbesinde, o dönemin yaşam şartlarının animasyonla izletildiği bir film odası, dönem objelerinin sergilendiği mini bir müze ve Türk işi eşyaların satıldığı mini bir hediyelik köşesi bulunuyor. Buda ve Peşte'yi birbirinden ayıran Tuna'nın, Buda yakasındaki en güzel seyir noktalarından birine kurulmuş, şehrin sembolik ve tarihi yapılarından olan Buda Kalesi'nin geçmişi 13. yüzyıla dayanmakta. Evliya Çelebi'nin çok etkilendiği kale için, bir kale ki bu gözler görmüş değil, kalemler yazmış değil diyor. Buda Kalesi'nin içindeki en eski yapılardan biri olan Matias Kilisesi, 1015'te Macar kralı Aziz Stefan'ın isteğiyle yaptırılıyor. Macar krallarının taç giyme törenlerinin gerçekleştiği kilise, Buda'nın fethinden sonra camiye çevriliyor. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, Gül Baba'nın cenaze namazı, sultanın da bizzat katıldığı bir cemaatle burada kılınıyor ve devam ediyor. Bir minaresi var. Eski zamanda kilise çarlığıymış, bu fakir 210 basamakla minareye çıkıp Budin şehrini ve Peşte Ovası'nı seyretti. Budan Kalesi'nde Türkçe olarak şu sözler bulunur. Türk egemenliğinin son Buda valisi, Abdurrahman Abdi Paşa bu yerin yakınında Eylül ayının 2. günü öğleden sonra yaşamının 70. yaşında maktul düştü. Kahraman düşmandı, rahat uyusun. İkinci Viyana kuşatmasının başarısız olmasından güç bulan Avusturya İmparatorluğu, 90.000 kişilik ordusuyla Budin'e yürüdü. 16.000 askeriyle kendisinden 5 kat büyük orduya direnen Abdi Paşa,
kalenin Anjou olarak adlandırılan burcunda elinde kılıcıyla 70 yaşında şehit oldu. Şehit edildiği yere Macar hükümeti tarafından temsili mezarı yapılmıştır. Macaristan'ın kurulmasında rol oynayan 7 kabileyi sembolize etmesi adına 7 kuleden oluşan balıkçı tabyası. Orta Çağ dönemlerinde bu bölgenin yakınlarındaki balık pazarından ismini almış. UNESCO, Dünya Kültürel Mirası listesine giren yapıdan şehrin tüm önemli noktalarını panoramik bir şekilde izleyebilirsiniz. Düzlük ve merkezi olan Peşte bölgesine göre tepelerle dolu olan Buda'da. Bir diğer seyir noktası ise ismini Hristiyanlığın yayılmasına karşı olanlar tarafından fıçıya koyulup tepeden aşağıya itildiği rivayet edilen Geller Tepesi. Tepenin zirvesinde Budapeşte'nin silüetlerinden biri olan Macar halkı için manevi değeri yüksek Cittadella heykeli bulunuyor. Zafer işareti yapan kadın heykeli, Sovyet kuvvetlerinin Budapeşte'yi Nazi işgalinden kurtarmasını sembolize ediyor. Şehrin Peşte kısmında yer alan 19. yüzyılda yapılmış Great Market Hall, yani Büyük Kapalı Çarşı, Budapeşte'nin doğal ve ev yapımı ürünlerinin tamamını görebileceğiniz ve tadını çıkarabileceğiniz bir galerinin adı. Macaristan'ın ilk kralı Stephen anısına inşa edilen Aziz Stefan Bazilikası, Budapeşte'nin en büyük kilisesi. Bazilikanın 1868'de yapım aşamasında yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle yaklaşık 50 yıl gecikmeli ve 3 farklı mimarın imzasıyla birlikte bitirilmiş. Yapımında 40 ton altının kullanıldığı Budapeşte'nin en önemli yapılarından olan parlamento binası, dünyanın en büyük 3. parlamento binası olma özelliğini taşıyor. Aziz Stefan Bazilikası ile aynı yükseklikte inşa edilerek siyaset ve dini duygular arasında denge kurulması gerektiğini vurgulayan yapılar, kentin en yüksek 2 binasını oluşturuyor. Peşte bölgesinde bulunan Albert Schickedans tarafından başlanıp 35 yılın ardından bitirilen, birçok turistik bölgeye son derece yakın olan Kahramanlar Meydanı, tüm Macar tarihine ait milli kahramanların temsil edildiği heykelleri bulunuyor. Meydana yakın konumda bulunan Budapeşte'nin en büyük şehir parkı olan Városliget'indeki gizemli heykel, Macarların bilinen en eski tarihi yazarı Anonymus'a aittir. Ünlü Macar mimari eserlerini temsil etmek üzere yapılan Vajdahunyad Kalesi, Orta Çağ stiliyle Macarların 10 asırlık yıl dönümü anısına 1896 yılında inşa edilmiş. Orijinal hali, karton ve ahşaptan inşa edilen ama sonrasında mimarlar tarafından gerçek bir yapı haline gelerek, şimdiki görkemli görünümüyle Macaristan'daki tarihi yapıların geçirdiği mimari devrimi anlatan fantastik bir imitasyon. Tuna Nehri'nin ortasında bulunan Macar kralı, 4. Vella'nın savaştan korumak için buraya gizlediği, kızı Margaret'ten ismini alan, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde Margaret Adası. Yemyeşil ortamıyla Budapeşte'nin en güzel yerlerinden biri. Adayı her iki kıyıya bağlayan 2 ayrı köprü, Eyfel Kulesi'ni inşa eden şirket tarafından yapılmış. Faşist veya komünist, baskı ve yasaklarla dolu karanlık bir dönemin acılarını bir daha yaşamamak için inşa edilen bir müze, Terror House. Macarların Naziler ve Sovyetlerin terör rejimi altında yaşadıkları dehşeti anlatan, rejimlerin kurbanlarının anıldığı video klipler, sorgulama odaları, işkence aletleri gibi çok etkili bir dizayna sahip bu müzenin tam ortasındaysa bir tank yer alır. Dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden birini, dünyadaki en ihtişamlı kafe ve restoranlar listesinde üst sıralarda yer alan New York Kafe'yi, dünya çapında bir akustiğe sahip opera binasını, Avrupa'nın en büyük sinagogu Dohani Sokağı Sinagogu'nu, Budapeşte Güzel Sanatlar ve Macaristan Ulusal Müzesi'ni, Zincir Köprüsü'nü
Vörösmarty Meydanı'nı ve Andreas Caddesi gibi daha birçok yapıyı görmek için. Evliya Çelebi'nin adımlarını takip edin.